Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Şaka maka Clio sona doğru geliyor. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Şaka maka Clio sona doğru geliyor. Geldi. Kullanacağım için, yani kullanılabilir hale geleceği için mutluyum. Bitiyor olmasından mutsuzum. En son bölüm arabayı boyamıştık. Parçaları kalmıştı. Şimdi parçaları boyayacağız. Fakat hızlandırmakla iyi mi ettik, kötü mü ettik emin değilim. Niye kötü edelim ki? Niye biliyor musun? Şimdi birkaç mesaj okudum geçenlerde. Sen Skyline'ı kanal izlenme alsın diye uzatıyorsun. Muhabbetleri gördüm. Ben takipten çıkıyorum falan gibi. İşte bu arkadaşlar zaten, yani birkaç kişi zaten Skyline bitince demek ki kanaldan çıkacaklar. Ama biz Skyline'ı uzasın diye değil, proje doğru ilerlesin diye zamanında yapıyoruz. Öyle bir durum var. Şimdi ben ne yaptım? Clio'yu bir hızlandırdım. Ya 3 bölümde yapacağım işi aslında bir bölümde bitirdim. Ya çok hızlı bir bölüm oldu. Neyse iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum bakalım. Ya bunu da öyle her araçta göremezsin. Bir bölümde arabayı topladık ya. Ama şimdi insanlar sana demeyecek mi? Demek ki bir bölümde araba toplama potansiyelin var Skyline'e. İşte iyi mi yaptık kötü mü yaptık derken ondan bahsediyorum. Kaç gün var bunun arkasında biliyor musun? Aylar var ha. Şu bölümde belki 1-1,5 ay var. Öyle söyleyeyim sana. Uzun sürdü yani yine. Neyse. Bak ben seyirci olarak hemen tepkimi koydum ortaya. Skyline'in bitmesini en çok isteyen biziz arkadaşlar. Değil mi? Yok. Değil mi? Çok, Yo. ama çok güvenilir bir yerden söylemiştim bunu çok net. O artık bir serüven. Bir başka bölümün konusu konuşuruz. Ayda yılda bir olsa da hakkı kara, azıcık zamanından ayır da öldün mü kaldın mı diye sorar sıra. Adımı kalbine yaz beni unutma. Ayda bir olsa da hakkı kara, azıcık zamanından ayır da öldün mü kaldın mı diye sorar sıra. Adımı kalbine yaz beni unutma. Boya cam gibi olmuş bu arada. Lacivert ama çok güzel olmuş. Yok çok güzel oldu bu. Çok iyi yapmış ya. Biraz daha ışık görmeye başladı araba. Gün çalışırken içmesinde sonradan. Şaka maka Backroost'ta da böyle bir kliplerde oynadı ha. Ne bileyim klip gibi ya senin videoların. Artık tamam canım. Orada böyle boyuyor Mozlar falan. Arkada Tabii, müzikler oldu. çalıyor. Müthiş bir adam ya. Geldik Clio'yu toplama aşamasına. Zamanında kaldırdığım her şeyi çıkartıyorum şimdi ortaya teker teker. Radyatörler, yaptığımız yalıtımlar, fitiller. Bunların hepsini temizliğe götüreceğim. Burada da kaç sene önce söktüğüm camları, fitilleri, tabii bunlar hep temizlenecek. Çıkartıyorum ortaya. İçerisi tımarhane. Motor burada. Hazır bekliyor. İç döşemeler. Hepsini temizleyip taşıyacağız şimdi. Geldim. Clio'nun bütün parçalarını indirdim elimdeki. Usta da bayağı bir toparlamış. Plastik parçalar boyanmış. Ayna kapakları falan. Önceki zevkim olsaydı bunu da bununla aynı renk yapardım. Ama şu anda bu siyah detayın nasıl durduğunu görmeyi tercih ediyorum. Bu arada atladığımız bir şey var, onu daha sonra yapacağım. Kapıların şu aralarını boyayacağız. Muhtemelen sticker yapacağım burayı. Parlak sticker yapacağım. Boyaya dokunmayacağım. Boya yapmayacağım da buraya siyah bir sticker yapacağım. Hatta kapı üzerinde göstereyim. Şu bölge. Burayla şu çizgi arası sonradan harici siyah olması gerekiyor. Marş piyelerimiz güzel boyanmış. Çamurluklarımızı zaten görmüştük. Camları falan getirdim. Ya inanıyorum ya. Hızlı bir hareketle bunu çabucak toparlayacağımıza inanıyorum. Fitilleri falan getirdim. Kaputumuzun boyanmış hali. Allah'ım nasıl yanlış bir jant lastik ebadı bakar mısınız? Sırf burada hareket edebilsin diye. Neyse işe devam. Bir şey diyeceğim. Keşke önceki zevkin olsaydı da o aynayla şeyi aynı renge boyasaydın. Yani şu an hani kumaş pantolonla böyle simli ayakkabı gibi. Nereden girdin daha? Videonun sonu da be orası. Videonun sonu değil, başı. Doğru mu?
Terbiyesize bak ya. Şimdi biz tabii bu arada bir sürü aracı topluyoruz işte festival yetiştireceğiz falan derken Clio'nun başında da duramadık. Ustalar orada biraz işi hızlandırarak kapılar mapılar falan taktılar ettiler. Ama yani ne yapalım ona da yetişemiyoruz bazen her şeye yetişemiyoruz. Tabii bazen yetişemezsin. Clio amblemi kapanmış yalnız. Onu boyamayı düşünüyor musun? Arabanın önündeki. Yok o şey var. Logo şey mi? Logo. Yok var logosu geliyor. He var tamam. Var. Göremedim de çünkü. Yok şey oraya gelmedi sıra. O en son artık tacı. Tacı. İşin tacı ha bitiriyorsun tak. Geldim Clio'nun başına. Başlıyorum toplamaya. Ne kadar parçam varsa hepsini bir dizeyim. Ne nedir bir göreyim. Ondan sonra parça Lego gibi birleştireceğiz. Yeni bir fitil bulduğumda zaten şey yaparım. Değiştiririm. Ne yapayım abi? Ben de biliyorum değiştirmeyeceğimi. Buna gelene kadar çok var. Ya şey diyorum parça çok var diyordum. Ben çıtaları almaya gidiyorum. Bu çıtaları biliyorsunuz önceki bölümlerde çok aradık. Çok aradık ve bulduk sonunda. Yurt dışından geldi. Getireyim ben çıtaları. Tabii bunu yapıştıracağız. İşte eskiden orijinal tavan sacı varken burada hepsinin çıkıntıları vardı. Bu kilitlerin oturduğu. Ama bu tavan değişimi olduktan sonra maalesef o parçalar yok. Ama iyi yapıştırılırsa da problem olmaz zaten. Biri sen, biri ben. İki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olduramadık. Ve aşk gitti bizden. Bana müsaade, hadi bay bay. Bundan böyle bizi mazi say. Sanma ki içim buruk değil. Ayrılık bu kime kolay. Nerede şimdi o içimde uçuşan kelebekler? Bende o duygulardan hiç kalmadı eser. Biri sen, biri ben. İki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olamadı. Ve aşk gitti bizden. İyi çalıştık, güzel toparladık ama bittik. Bugünlük bu kısmını bırakıyoruz. Şimdi eve geçiyoruz. Daha bunun bir de iç parçaların temizliği var. Onur gelecek. Birlikte kalan parçaları temizleyeceğiz. İzolasyon öncesi ben bir toparlayacağım. Araç bir şekilde şemale gelsin. Ondan sonra izolasyona göndereyim diye düşünüyorum bu sefer. Biraz projeler hızlanmış olsun. Devam. Yine her şeye silikon sürdün. Her şeye.
Gördüğün her şeyi. Bekir Usta'ya da süreceksin diye çok korktum. Her şeyi sürdün. Bir de yapmazdın sen böyle şeyler. Hani bir şeyler oldu sana bu projede. Yok olmadı. Fakat artık o tavanı değiştirdikten sonra orijinal şeyler gitti. Parçalar gitti. O arka fitile baktığın zaman şimdi her şeyi bulmak kolay değil. Ha bir gün bir yerden o fitil çıkar. Ha şunu değiştirelim deriz. O zaman o silikondan da kurtuluruz. Yani bunlar çözümü olan şeyler. Çıtalara gelince ya çıtaları klipsleri de olsa ben o silikonu sıkacağım abi. Ya benim çıtalarım çünkü zamanında uçmuş çıtalar. Gerçi bu sefer bakıyorum sokakta çıtası uçmamış Clio'lar da hala var. Ama ben işimi garantiye aldım. O çıtaları başka türlü yapamazdım. Bana da bazen geliyorlar yani. Normalde yapmam öyle şeyler ama bu sefer yaptım. Kimse de görmedi. Tabii yani, evet. Olur, arada olur, arada olur. Her şey dört dörtlük olmayabilir. Olmayabilir. Projelerinizi hızlandırmak istiyorsanız silikon sıkabilirsiniz arkadaşlar. Her şey. Akıllı vida, silikon, cırt kelepçe, koli bandı. Ama asıl araba toplamak bu değil mi? Tabii. Nasıl mallar? Bu malları samanlıktan mı çıkardın? Abi yemin ediyorum sana ben bu arabayı 5 ayda toplayacağım diye söktüm 3 sene önce. 5 ayda toplarım dedim. En kolay bu. Bütün parçaları tam şipşak girerim çıkarım konu kapanır. 3. senesine girmişim. AS86'dan önce söktüm ben bu arabayı. Yer kalmadığı için de aşağıda bir depoya koydum. Bu kapalı depoya. Üstü açık falan değil yani. Kapalı depoda olmuş. Ne olmuşsa bilmiyorum ne olmuş bu arada. Yani bir hayvan gelmiş belli. Yaşamış yani bu koltuklarla beraber yaşamış. Ben dedim sokakta duruyor herhalde. Üstüne Yok. yağmur falan yağmış, çamur yağmış. Yok yağmur falan yok. Biraz böyle tırmık izleri falan var. Kedi medi muhtemelen. Bir yaşanmışlık var burada. Var abi. İnşallah kedidir. Ama senin temizlediğin koltuklara baktığım zaman şey gibi sanki daha bir müddet kaplatmasam olur, kaplamayı değiştirmesem olur gibi. Gerek yok. Değil mi? Yani en nihayetinde nereden baksan 24 senelik kılıf bunlar. Bayağı bir yaşamışlığı var yani bunların. Oğlum o kadar sessizsin ki korkuyorum. Buradan çıkınca memnun oldum Doğukan. Bir daha görüşmesek de olur gibi diyecekmişsin gibi bir edayla. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç. Hiç fırçalamadan bile bayağı bir kumaş temizleniyor. Peki bakteri falan öldürüyor mu? Hepsini. Öyle mi? Ev akarları. Şimdi bunun için kesin böyle maytlar falan doldur Allah bilir. Araba bittiğinde atarız içine, ozon atarız. Ozonla hepsini öldürürüz. Çünkü onu böyle kedi medi falan yaşadıysa içinde piresi, biti miti her şey vardır bunun. Hadi iyi akşamlar. Oğlum ne yani yok mudur? Clio'nun bütün parçalarını tertemiz yaptı Onur ve ekibi. Sağ olsunlar. Ben görmedim Tugay'ın çalıştığını. Çalıştı mı o? Senden önce çalıştık, parçalara yardım ettim. Peki tamam. Ben o sırada burada değilim. Spor salonundaydım. Tugay'a ve Barış'a ayrıca teşekkür ederim. Onur'un ekibi. 10 numarayı çıkardık. Normalde ben Onur'a götürüyordum parçaları. Ama bu sefer biraz daha dostane bir gece olsun. Ben de kafamı dinleyeyim dedim. Neyse bunlar kurusun da gidelim takalım. Koltuk konusunda ben koltukları söktüğümde depoya alırken dedim ki ben bunların nasıl kılıflarını değiştireceğim. Güzel böyle ekose desenli falan değişik bir şeyler yaparım. Tarza uydururum falan filan gibi düşündüm. Ama bir temizledik. Gerek yok. Ya tertemiz çıktılar. Tertemiz değil ama yani %80-85 kullanılır. Bir de değiştirmek istemeyişin bir sebebi daha var. Fransız otomobil kullananlar bilir. Niye? Ne oldu? Niye çektin? Biliyormuş gibi davranmak istedim. Ha bilmediğin çok belli. Ya Fransız otomobillerin
kokladığın zaman bu Fransız dersin. Peugeot'cular, Citroen'ciler, Renault'cular, özellikle Renault'cular o arabanın süngerleri nasıl bir koku tutuyorsa, güzel anlamda söylüyorum. Mesela Amerikanlara git, daha böyle deri, kütüphane gibi kokar, deri kokar. Değişik böyle. Fransız arabanın bir kokusu var. Renault'un var ya eski arabaların. Yenilerin hiç konuşmuyorum. Yenilerde yok o. Eskilerde var ama çok büyüleyici bir koku. Dedim ki ya ben bunun şimdi kılıflarını değiştirsem, zaten halı malı her şey temizlendi, değişti. Alt izolasyonlar bilmem neler falan, oraları değiştireceğiz daha doğrusu. Hiçbir şey kalmayacak. Bari dedim bunlar tutsun. Tamam da siz temizlediniz, ruhuna emdiniz koltukların, o koku mu kalır orada? Biz pisliği yaptık ona. Güzel temizlenmedi mi? Yani terapi gibi gerçekten. Ya vallahi İzlemesi ilaç çok gibi keyifli geldi. de bir şey kalmamıştır bence orada, koku moku Yok, dediğin tertemiz gibi. olmuştur, sen güven bana. Dertler de gitse keşke öyle be şeyle. Damardan yürü ya. Evet, Clio'nun yeni lastikleri, sıfır lastikleriyle jantlarını aldık Jant Max'tan. Bunlar Speedline. Şimdi götürüyoruz montaja. V-Weekend geçeli 2 hafta oldu neredeyse. Biz bu aracı V-Weekend'e yetiştirmek istiyorduk. Fakat garip bir şekilde ön camım kayboldu. Hikayesini anlatacağım. Dolayısıyla projeyi zaten bırakmak zorunda kaldık. Diğer araçlara yoğunlaştık. Çok yağmurluydu. Güzel bir etkinlikti. Beklentimizin dışında bir yağış vardı ama neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Maalesef yetişmemişti. Cama gelince biz bunun camını daha önce tavan söküleceği zaman camcıda bırakmıştık. Fakat camcının kim olduğunu kaportacı biliyor. Kaportacı şehir dışına taşındı. O deposuna baktı. Camcı kimdi unutuldu. Aradan 2 sene 3 sene geçti. Biz hala camı arıyoruz. Öyle bir durumumuz var. Yani camcının kim olduğunu bulursak camımızı da bulacağız. Öyle bir durum var. Neyse, araştırıyoruz. İşte bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta kısmetse bugün artık aracı bitirmeye çalışacağız. Bu arada eksiklerimi de Aktif Otomarket'e sipariş geçtim. Zaten adresine kadar koliyle gönderiyorlar. Linkinde bıraktım ihtiyacınız olursa. İhtiyacım olan yeni klipslerim. Clio'yu toparlayabilmem için. İşte bir takım soketler istemiştim. Universal soketler. Ne bileyim, sis lambaları, sinyal için falan. Hani illa şey bulmayayım. Dişi erkek fiş yapacağıma daha böyle uzun vadeli, kalıcı, su geçirmez soketler sipariş ettim. Şöyle. Mis. Güzel toparlarız şimdi. Pencereli kapılarımın sürgülerini bir bir çektim. Sana olan aşkımı yenebilmek için bin bir numaralar çektim. Ama olmadı, kalbim durmadı. Düşmüş eline bir kez sevdanın, kaçmaya bir yol olmalı. Kapattım pencereli kapılarımın sürgülerini bir bir çektim. Sana olan aşkımı yenebilmek için bin bir numaralar çektim. Ama olmadı, kalbim durmadı. Düşmüş eline bir kez sevdanın, kaçmaya bir yol olmalı. Olmalı, köprü vurmalı, acımadan iş güçsüz vurmalı. İnadı bırak, yanıma yanaşıver. Artık bakacağımız kadar aşkın içine. Artık aşk denilen buymuş, çok ciddi bir duyguymuş. Ona inananlar hali maalesef buymuş. İnadı bırak, yanıma yanaşıver. Artık bakacağımız kadar aşkın içine. Artık aşk denilen buymuş, çok ciddi bir duyguymuş. Ona inananlar hali maalesef buymuş. Şimdi 3 sene oldu cam söküleli. Camı bulamıyoruz. Camcıya geldim, camcı hatırlamıyor. Kaportacı hatırlamıyor. Geldik, yeni cam aldık. Maliyetimiz çıktı haliyle ister istemez. Ama en azından sıfır camımız var. Buraya bir tane de şey taktırdık. Ayna, demir parçası. Zaten onlar kolay bulunan bir şey. Fitillerini aldık. Gideceğiz, ne yapalım? Zararımız böyle olsun.
Evet, camı aldım getirdim. Şimdi camı bağlayacağız. Temizliğini yapıyorum. Bir de buralarda bayağı bir uzun süre temizlik de yapmamıştım. Arabanın tek kırmızı kalan yeri burası. Ana rengi neyse. Ama bu gözükmeyecek. Çok merak eden olur. Açar falan. Aa, bu araba boyanmış derse. Yok kardeşim, ne boyası ya. Bu full orijinal. Diyebileceğim bir yer kısacası. Evet. Şimdi şurayı biraz daha kazımamız gerekebilir. Hala eskiden kalma silikon parçaları var. Geldik en keyifli aşamaya. Aslında bunun tadını çıkara jantı en son takmak lazım. Ama jantı takmazsam marşpiyeleri falan tutturamıyorum. Çünkü bunlar olması gereken boyuttaki jant lastik değil. Araba bayağı 1/64 diecast gibi duruyor. Ama yapacak bir şey yok. Giriyoruz şimdi jantı. Of, yine bir akşamüstü geldin aklıma. Güneşin batışıyla ne alaka? Sanırım içimde birikmişler var. Baksana, salmışsın gururu sokaklara. Of, yine bir akşamüstü geldin aklıma. Güneşin batışıyla ne alaka? Sanırım içimde birikmişler var. Baksana, salmışsın gururu sokaklara. Sen hatalarını hep örtbas edensen, kendine bile güvenemeyensen, herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı. Sana sallayan herkes haklı, ama ben de saklı. Bekle, hepsini göreceğim çok. Gideceksin sen, hatalarını hep örtbas edensen, kendine bile güvenemeyensen, herkesi kendi gibi gören, haklı. Geldik önemli parçalardan bir tanesini takmaya. Hadi bakalım. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Vay be. Oğlum, harbi şu arabayı 5 ayda toplarım diye 3 sene önce söktüğüme inanamıyorum. Şöyle ayarlayayım, arkamı göreyim. Heh, tamam. Bu da tamam. Bugün de bayağı yol kat ettik. Jantlar falan takıldı. Ön cam takıldı. İçeride kalan son trimleri bitirdim. Trimlerden kastım kablo kanallarını. İzolasyonu bekliyorum. İç döşemeyi koymak için izolasyonu bekliyorum. İzolasyon malzemesi gelecek. Onları da taktıktan sonra zaten motoru beklemeyeceğim izolasyon için. Önce motoru atacağım bu arada. Malzeme gelince de takır takır içinde döşeyeceğim. Kısmetse sonra marşa basacağız gibi gözüküyor. Pek bir şey kalmadı. Bir de tabii yan camlar. Onları da taktık mı ama yorulduk. Bugünlük bu kadar. Şimdi neredeyse içini bitireceğim ama burada beni tıkayan bir konu var. Yine izolasyon. Malzemeleri sipariş verdim. Bu sefer kendim yapacağım. Çünkü iki tane aracımı yaptım. Skyline'i gittim başka yaptırdım. AS86 başka bir şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bu sefer de öğrendim, uygulayayım diye. İzolasyondan dolayı arabanın iç toplamasını durdurdum. Dedim bari mekanikte ilerleyeyim. Şimdi artık motoru falan da atayım. Oraları da atlatalım. Bitsin. Sonra da zaten izolasyon, koltuklar bilmem ne kısmetse marşla işi bitireceğiz. Basacağız ha marş. Basacağız. İlk nerede kullanacaksın? Evden çıkarken, garajdan. Mantıken. 8000 ya 7500 devir falan zaten dönüyor makine. Yapıştıracağım ya. 3 senenin acısını çıkaracağım. Yeter da. Yeter. Vallahi acayip video vereceğim size. Bak sözüm söz olsun, şimdiden acayip gazlama videosu vereceğim bu arabayla. Hadi bakalım, Clio geliyor arkadaşlar. Şimdi Clio'yu lifte aldık. Çünkü bir şey unuttum. Ben arabayı topladım ettim ama bütün motorları üstten koymaya alışık olduğum için bu motorun beşiğinin aşağı gelmesi gerektiğini unuttum. Çünkü üstte ayakları var. Üstte ayaklardan tutuyor. O yüzden şimdi alttan beşiği aşağı geri alacağım. Nasıl ki ilk bölümlerde öyle çıkartmıştık, o şekilde geri toplayacağız. Biri sen, biri ben, iki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olduramadık ve aşk gitti bizden. Bana müsaade, hadi bay bay. Bundan böyle bizi mazi say. Sanma ki içim buruk değil. Ayrılık bu kime kolay. Nerede şimdi o içimde uçuşan kelebekler? Bende o duygulardan hiç kalmadı eser. Biri sen, biri ben, iki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olamadı ve
bitirdik. Motoru koyduk, bağlantıları yaptık. Akslar, frenler, amortisörler. Ya zaman içerisinde o kadar çok hata yapmışım ki onları düzeltmek çok yordu beni. Bir de arabayı söktükten sonra uzun bir süre arabayla ilgilenmeyince ne nereye unutuyor insan. Hatalarıyla beraber bir yere getirdik. Şimdi Birkan'la İlkan geldi. İzolasyonu yarım bırakmıştım. Daha doğrusu başlayamamıştım bile. Bu işi önce bitireyim dedim. Biz şimdi izolasyona geçiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Valla şaka maka bir bölüm sonra kısmetse, bir aksilik daha çıkmazsa Clio'yu bitirmiş olacağız. Bu arada lütfen kontrol edin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olduğunuzdan emin olun. Ayrıca aşağı linkini bıraktım. dm-46.com sayfama girip yeni sezon ürünlerime de bir göz gezdirirsiniz. Hatta önümüzdeki günlerde başka ürünlerimiz de gelecek. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Nice check.